Herkese merhaba. Yeni bir YouTube videosu ile sizlerleyim. Görmüş olduğunuz folderda Queen Elizabeth'in banknotları bulunmaktadır. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı hatırlatmak istedim. Sevinirim. Ayrıca folder'ın son sayfasına neden banknotun fotokopisini koyduğumu detaylı bir şekilde anlatacağım. Mantığını anlatacağım kendi açımdan. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Size de faydalı olacaktır. Son dönemlerde özellikle Türk banknotları haricinde Queen Elizabeth'in portresinin bulunduğu banknotlara ve özellikle Avusturya banknotlarına ayrı bir özen göstermeye başladım. Ya da şöyle söyleyeyim, koleksiyonuna eklemeye başladım. Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında biraz pahalı bir hobi gibi gözükebilir. Ama en azından enflasyon kadar bir getiri sağlayabileceğini düşünüyorum. Eğer bir hobi için bunu yapıyorsanız belirli bir bütçe ayırmak zorunda olduğunuzdan dolayı ben de kendime göre bir plan yapıyorum. Örneğin işte aylık ya da haftalık çok uygun bulmadığım zamanlarda alabileceğim yerlerden yaklaşık fiyatlarını belirleyip kafamda önümüzdeki ay neler alabilirim şeklinde bir program yapıyorum. Ve bunları folder'ın içerisinde ufak kağıtlara basıp içine yerleştiriyorum. Ve bu beni ayrıca konsantre ediyor. İleride şunları almam gerekiyor diye ya da en azından arayacağım neleri ekleyebileceğimi kafamda canlandırmış oluyorum. Tabii ekstra farklı bir şeyler de oluşabilir. İlla ki sırasında gideceğiz diye bir şey de yok. Sonrasında kağıda basmış olduğum banknotun resmini çıkartıyorum ve gerçek olması gerekeni yerine takıyorum. Bu bana müthiş bir haz veriyor, öyle söyleyebilirim. Eklediğim banknot St. Helena 5 pound. Yani banknotlar sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda bir ülkenin tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan bir belge. Üzerindeki portreler o ülkenin önemli figürlerinden birini temsil ederken kullanılan resimler ve semboller tarihi olayları, kültürel mirası ve ekonomik gücü de simgeler. Şimdi Saint Helena'ya ülke olarak bakarsak Atlas Okyanusu'nda küçük ama tarihiyle büyük bir ada. Napolyon'un sürgün gönderildiği yer olarak bilinir. Şimdi gelin bu banknotun detaylarını birlikte inceleyelim. Öncelikle iki farklı boyutu var ve bir tanesi 134'e 70 milimetre, diğeri biraz daha büyük 153'e 72 milimetre. Küçük olan 1998 yılında dolaşmak için. Banknotun ön yüzünde Kraliçe 2. Elizabeth'in portresi bulunuyor. Gençlik yıllarına ait klasik bir gravür portresi tercih edilmiş. Banknotun üst kısmında adanın engebeli kıyı şeridi ve dağlık bölgesi ile resmedilmiş. Arka yüzüne geçersek, arka yüzünde bayrak ve arma var. Saint Helena arması yer alıyor. Armanın üst kısmında iki aslan figürü. Bu İngiliz monarşisini simgelerken ortadaki de Birleşik Krallık arması. Gemi tasviri var. Gemi tasviri de tarih açısından önemli bir unsur olan eski yelkenli gemilerin okyanus üzerinde hareket ederken resimledilmiş. Bu gemi adanın deniz ticareti ve keşifler açısından taşıdığı önemi temsil etmektedir. Adanın tarihi önemi biraz önce de bahsetmiştim. Napolyon Bonaparte'ın 1815'te Elba Adası'ndan sürgün edildikten sonra Saint Helena'ya yerleşmesi, daha doğrusu hapsedilmesi ve 1821'de burada hayatını kaybetmesidir. Pound olarak kullanılır ama bu para yalnızca adada geçerli, yani normalde İngiltere'de geçerli değil. Aynı zamanda İngiliz pounduna sabitlenmiş bir değere sahiptir. Genellikle mavi beyaz tonlarında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Formattan da anlayacağınız üzere bir sonraki de yine Helena'dan 10 pound'u bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonra diğer videoda görüşmek üzere. Farklı videoda olabilir. Abone olmayı unutmayın lütfen.